Merhabalar sevgili dostum. Ben bu Haziran ayının sonunda 34 yaşıma bastım. Tam olarak 34. Daha düne kadar aslında insan 34 yaşına gelebileceğine ihtimal vermiyorken bugün onun içinde olmak biraz garip hissettiriyor. Ama aynı zamanda bu kadar yıl sana birçok şey öğretiyor hayata dair. Daha önce geçen sene yaş 33 hayattan öğrendiğim dersler isimli bir video çekmiştim. Ve bunu aslında artık her sene çekmeyi planlıyorum. Ömrüm yettiği müddetçe hayattan öğrendiğim dersleri seninle paylaşacağım. Bu sene yaş 34 hayattan öğrendiğim dersler videosuyla karşındayım. Bir gün çok sevdiğim bir abimle beraber tavla oynuyorduk. Birkaç oyundan sonra her seferinde yeniliyorum. Dedim ki ya ne ballı adamsın ne şanslı adamsın. Hep sen yeniyorsun, hep şanstan dolayı. Beyhan dedi, tavlada dedi %80 şanstır, %20 yetenektir. Evet, kısa vadede şansla kazanabilirsin ama uzun vadede her zaman yetenekli olan kazanır. Uzun vadeye dikkat etmek lazım. Bu o gün aslında sıradan bir muhabbet gibi geçti aramızda ama sonrasında hayatın bana getirdikleriyle beraber bu bilgiyi hayatımın başka bir alanına uyarladım. Bazen çok bir şeyler istersin, koşturursun, haklı olduğunu, dürüst olduğunu bilirsin. O işi en iyi senin yaptığını bilirsin ama bir şekilde bakarsın ki etrafındaki insanlar hileyle, hurdayla, adaletsizlikle, kayırmayla senin önüne geçerler. Ve o an sen çok isyan edersin. Ya dersin ki ben her şeyi doğru düzgün yapıyorum, dürüst yapıyorum. Neden onlar kazanıyor? İyiler hep kaybetmek zorunda mı? Ben bu tavla prensibini buraya uyguladığım zaman şunun farkına vardım. Kendi hayatımda da benzer şeyleri yaşadığım için kısa vadede evet o dürüst olmayan insanlar kazanıyormuş gibi görünüyor ama emin ol uzun vadede o dürüst olma hali, iyi olma hali, işinde becerikli olma hali her zaman öne çıkıyor. Kısa vadeye odaklanma. Ben İlk başta hep bu konularda kaybettiğimi düşünsem de uzun vadeli oyunlarda, uzun vadeli süreçlerde hep şunu gördüm. İyiysen, dürüstsen sen kazanıyorsun. En azından en kötü ihtimalle için rahat oluyor. Öbürlerinin bu kadar rahat olduğunu düşünmüyorum ben. Bu seneye dair en önemli farkındalıklarımdan birisi beslenme düzenimle ilgili oldu. Daha öncesinde aslında ne bulsam yiyordum, canımın çektiği her şeyi bu sağlıklı mı sağlıksız mı diye ayırt etmeden önüme geldiği şekilde yiyordum. Ama artık vücudum sinyal vermeye başladı ve piyasada bize sunulan birçok şeyin aslında sağlıklıymış gibi, lezzetliymiş gibi görünse de arka planında karanlık bir tarafı olduğunun farkına vardım. Ve bundan sonra aslında çok uzun olmayan bir zamandan bu yana paketli gıda yememeye çalışıyorum mecbur kalmadığım müddetçe. Ya da dışarıda güvenmediğim bir yerde kesinlikle yemek yemiyorum. Dışarıda yemek yediğim yerler sabit, aynı yerde devam eden süreçte yemek yiyorum. Bakkaldan, marketten o paketli çikolataydı, kekti, bisküviydi zaten uzun zamandır onlara pek bakmıyordum ama artık bu konuda kurallar koydum. Çünkü bedenine ne alırsan o bir süre sonra seni etkilemeye başlıyor, olumsuz olarak etkilemeye başlıyor ve sonrasında sağlık problemleriyle baş başa kaldığın zaman bu konuda pişman olmak istemezsin. Ben istemiyorum açıkçası. O yüzden dediğim gibi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Daha sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum. Yemekten bile aslında doymadan kalkmaya çalışıyorum. Çünkü o kilo alma süreci, kendine bakma süreci, bedenine iyi bakmazsan bedenin de sana aslında hayat sürecinde çok iyi bir şekilde eşlik etmiyor. Sen bedenine iyi davranırsan hayatta yapmaya çalıştığın şeyler noktasında bedenin her zaman arkanda oluyor. Her zaman seni destekliyor. Bedenine iyi davranman lazım. Ben kendi adıma bu konuda çok sağlam bir karar verdim. Beni eskiden bu yana tanıyanlar bilir. Ben birazcık kaygılı bir insanım, birazcık utangaç bir insanım. Hatta şu sıralar dışarıda bazen insanlar tanıyınca biraz böyle tedirgin oluyorum. O utangaçlık arada böyle kaynıyor tekrar içimden. Ama hiç sen çekinme. Eğer görürsen selam vermekten, bir merhaba demekten çekinme. Kısa da olsa bir muhabbet ederiz ayaküstü. Şimdi kaygılıdan bahsettim ya, kaygılı olma halinden. Şöyle bir tarafım vardı eskiden. Diyelim ki bir ay sonra beni bekleyen bir durum var. Bir ay sonra yapmam gereken bir iş var, karşılaşmak zorunda olduğum bir zorluk var. Bir ay öncesinden ben kaygılanmaya başlardım. Ve o bir ay öncesinden o sürece kadar geçen zaman diliminde bazen uykularım etkilenirdi, bazen tedirgin olurdum. Yani gün içinde aklım hep oraya geçerdi ve derdim ki kendi içimden nasıl yapacağım, nasıl üstesinden geleceğim, nasıl halledeceğim. Ve sonrasında şunu fark ettim. Aslında normal bir insansan, yani herhangi bir zihinsel problemin yoksa ve yetişkin, olgun bir insansan eninde sonunda yapman gereken şeyleri kısa bir süre içinde yapıyorsun. O işe, o göreve yönelik. Ondan sonraki kaygılanma süreci boşa geçen süreç. Hayat kaliteni düşürüyor, kendine odaklanmanı, işine odaklanmanı engelliyor. İşte bundan dolayı artık ben şuna hayatımı uygulamaya başladım uzun zamandır.
Diyelim ki bir ay sonra beni bekleyen bir şey var ya, son 2 günümü kaygılanmaya ayırıyorum sadece. Ondan önceki süreçte içimde hep şöyle bir ses gelirdi eskiden. Beyhan düşünmelisin, düşünmelisin, düşünmelisin. Çünkü sanki bu düşününce, çok fazla düşününce daha iyi olacakmış gibi. Halbuki daha fazla kaygılanıyorsun. Artık diyorum ki o ses tekrar geldiği zaman düşünmene gerek yok. Zaten sen elinden geleni yaptın. Son 2 gün eğer hala yapman gereken bir şey varsa ya da yapmadığın bir şey varsa o son 2 gün kaygılanırsın. Bundan dolayı artık yarının kaygısını yarın yaşıyorum. Bugünümü bozmuyorum. Eskiden arkadaşlar konusunda çok hassas davranırdım. Diyelim ki birisi bana bir yanlış yaptı ya, hemen onun üstüne bir çizik atardım ve görüşmeyi kestiğim zaman dilimleri olurdu. Ama bunun ilerleyen yaşlarla beraber çok da işlevsel olmadığını fark ettim. Çünkü her insanın sana uyan, yani bana uyan olumlu ya da uymayan olumsuz tarafları olabiliyor. Şimdi bir insanı elediğin zaman, bak bu özelliği var bana uymuyor dediğim zaman ne olacak o zaman? Onu çıkartacağım, bunu çıkartacağım. Hayatımda kimse kalmaz ki o zaman. Herkesin bir olumsuz özelliği var sonuçta. Ve ben şuna fark ettim. Diyelim bir arkadaş hesap ödeme noktasında sıkıntısı var. Çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Hep diyor ya cüzdanımı unuttum. Şimdi bu adama dersin ki ya cimri adam, işte yemek ısmarlamıyor, hep bize kilitliyor hesabı diye. Ama şöyle bir durum var. Ben şöyle düşünüyorum. Onunla hesap ödeyebileceğim bir yere gitmiyorum. Başka bir yerde oturuyorum, ev ziyareti yapıyoruz. Böyle bir durumda ne yaptım? Onun olumsuz özelliğini hayatımdan çıkartmış oldum. Ve sonrasında onun muhabbeti mi güzel? Onun hayata bakış açısı mı güzel? Entelektüel derinliği mi güzel? Ya da şefkatli bir adam mı ya da kadın mı? Onu hayatıma dahil ediyorum. Şimdi şunu unutma. Herkesin iyi ya da kötü özellikleri var. Sen şimdi kötü özelliklere odaklanırsan etrafında insan kalmayacak senin de. Benim yaptığım gibi sen de yapabilirsin. Onun iyi özelliklerine dikkat et. Kötü özelliklerini de olduğu gibi kabul etmene gerek yok. O kısmını dışlayabilirsin. O kısmını birazcık dışarıda da tutabilirsin. Mesela diyelim çok muhabbetini sevdiğin bir adam var ama birazcık lafçı, birazcık dedikodu yapıyor, sır tutmuyor. Sen de o insana sana zarar verebilecek şeyleri anlatmazsın. Başka şeylerden konuşursun. Ne yaptın? Aslında onun kısmi olarak o kısmıyla muhabbetini devam ettiriyorsun, dostluğunu devam ettiriyorsun. Bu bence önemli bir ayrıntı hayata dair öğrenilecek dersler kapsamında. Biraz önce bahsettiğim gibi bazı insanların iyi tarafları var, kötü tarafları var. Herkes de olabilir. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum bu konuya, niyet meselesi. Bir insan İyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Eğer ki biraz önce bahsettiğim durumda niyette özellikle bana bir zarar verme durumu yoksa, o adamın fıtratında olan bir şeyi yapıyorsa ve bana uymuyorsa, evet onun iyi taraflarıyla muhabbete devam ediyorum. Ama bir de kötü niyetli insanlar var. Bana zarar vermek isteyen insanlar, beni çekemeyen insanlar, senin için de geçerli. Hasetle yaklaşan, kıskançlıkla yaklaşan ya da devamlı modunu düşüren insanlar. Şimdi eskiden ben böyle insanlara devamlı aramı düzeltmeye çalışırdım. Devamlı bir şekilde onlarla ilişkiyi sürdürmeye çalışırdım. Ama şunu fark ettim. Bir insan 20'li yaşlarından sonra normal arkadaşlık ilişkisinde çok da karakterini, yapısını değiştirmiyor. Eğer ki sana kötü niyetli yaklaşıyorsa sen ne yaparsan yap o kötü niyeti zor değiştiriyorsun. Ve ben bir insana 2 şans verme taraftarıyım. Artık geldiğim noktada bunu düşünüyorum. Bir insanın kötü niyetli olduğunu fark ettim. Bir şans daha veririm en fazla. Baktım hala değişmiyor. Hala bana zarar vermek istiyor. Kendimi korumaya alırım. Kimseyle küsmüyorum ama kendimi koruma noktasında çok titizim artık. Bir insanı çok özel alanıma yaklaştırmıyorum. Bana zarar verebileceği mesafeye getirmiyorum eğer ki kötü niyetliyse. Belki bu senin de işine yarayabilir. Geldiğim noktada çok fazla çalışıyorum, çok fazla koşturuyorum ve bakıyorum ki bazen aslında hiç işime yaramayacak şeylere para harcamışım. Hiç işime yaramayacak şeylerle etrafımı doldurmuşum. Ve dedim ki kendime bir gün, bu kadar kalabalığa gerek yok. Etrafındakileri minimalize etmelisin. Eşyalar aslında ne yapıyor biliyor musun? Diyelim ki ben bir kamp yapmak istiyorum. İçimde bir arzu var, bir hayal var. Hayata dair bir deneyim isteği var. Gidiyorum, kamp yapma isteği ortaya çıkınca bir alışveriş merkezinden çadır alıyorum. Kamp malzemeleri alıyorum ve o malzemeleri aldığım zaman içimdeki kamp yapma arzusu geçici süre tatmin oluyor. Ya da spora başlamak istiyorum. Gidiyorum en kaliteli ayakkabıyı alıyorum, tişört alıyorum, şort alıyorum. Ne yapıyorum? İçimdeki spor arzusunu, spor hayalini eşyalarla gerçekleştirmeye çalışıyorum ve enteresan bir şekilde o eşyalar bir süre o arzuyu tatmin ediyor. O çadıra baktığım zaman, o spor ayakkabıya baktığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Ama olayın kendisini gerçekleştirme konusunda yeterince arzulu olmadığım için ve eşyalarla tatmin ettiğim için ne yaptım? Hayallerim içimde kaldı ve hiç kullanmayacağım şeylere para harcamaya başladım. Ben bu konuda şuna dikkat ediyorum. Eşyaların kendi içimde bana engel olmasını istemiyorum artık. Gerek olmadıkça
Gerçekten ihtiyacım olmadıkça, ileride lazım olur diye de değil. Hiçbir şekilde ihtiyacım olmayan şeyi almıyorum artık. Bunu senin de dikkat etmeni isterim. Çünkü zor bir işte çalışıyorsun belki. Çok fazla mesai yapıyorsun. Düşünsene, köle gibi çalıştığın bir işte hiç aslında ihtiyacın olmayan bir şeye para harcıyorsun ve o bir döngü haline geliyor. Sonra yine köle gibi çalışmak istiyorsun. Halbuki ihtiyacın olmayan şeyleri almasan daha çok paran kalacak, daha az çalışmak zorunda kalacaksın ve en önemlisi hayatta daha fazla keşfetmeye vaktin olacak. Keşfetmek için çadıra ihtiyacın yok, iyi bir spor ayakkabına ihtiyacın yok. İşte ben kendi hayatımı, eşyalarımı ailecek minimalize etmeye karar verdim. Eşimle beraber bu konuda güzel de bir anlaşıyoruz. Kafamız çok denk bu konuda. Evimizi de minimalize ettik. Şimdi hatta bu konuda bu senenin bana getirdiği güzel şeylerden birisi de bir TEDx konuşmasıydı. Tam bu konuda o satın aldığın şey mutluluk değil isimli bir konuşma yaptım. Bu konuları anlattım. Videonun açıklama kısmında o konuşmanın linkini de veriyorum. Onu da izleyebilirsin minimalizm hakkında. Peki sen neler öğrendin hayattan? Ne gibi dersler çıkarttın? Bunları bizimle de paylaşabilirsin. Yorumlar kısmına bu deneyimlerini yazabilirsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.